geçmiş ve gelecek, işte gelenekler ve yenilikçi fikirler, bunlar hep çarpışıyor. Hep bir tartışma var. Bundan 1000 sene önce de vardı, bundan 1000 sene sonra da olacak. Bugün de zaten var. Fazla takılmadan geçmişe bakıp öğrenmeye çalışalım, geçmişimize sahip çıkalım, temellere, köklerimize. Ama aynı zamanda nereye doğru gidiyoruz? Bugün bir gelenek mantıklı ise ve bugünkü hayatımızın bir parçası olabiliyorsa yaşayabilir. Anadolu bir hazine, dipsiz bir kuyu. Nereye gitsen başka bir tarih fışkırıyor. Katman katman kültür var. Her bölgesinde de farklı. Ve burada yaşayan insanlar tabii ki hayatların merkezinde hep yemek olmuş. Biz de bunu öğrenmeye, bugüne nasıl geldiğini anlamaya çalışıyoruz. O yüzden Tangör'le oturup nereye gideceğimizi planladığımız zaman tabii ki iyi bir ürün peşine gidiyoruz, iyi bir üretici peşine gidiyoruz ama aynı zamanda o ürün nasıl oluştu, nereden geldi, niye bugün o ürünün orada olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Urfa'da bir sade yağcıya gittiğimiz zaman birkaç kilometre ötede belki de dünyanın en mistik yerlerinden bir tanesi olan Göbekli Tepe. Fikri bile mistik, gitmeden dahi heyecanlanıyor insan. Ekmeğin ilk yapıldığı yer bu topraklarda. Bunun hissi, bunun sorumluluğu, bunu bilmek, bunun oraya gitmek. Ben ilk defa gidiyorum Göbekli Tepe'ye ve çok heyecan duyarak gittim. Düşünsene, ya tarımın başladığı yer burası. İlk ekmeğin çıktı veyahut da tahılların ehlileştirilmeye başladığı yer. İnsanların toprakla ilişkisinin farklılaştığı yer bu nokta. Ve oradan da ekmek çıkıyor, oradan pişirme teknikleri çıkıyor, oradan mayalama çıkıyor. Neler çıkıyor. Ve başlangıcı şuracıkta. Göbekli Tepe'ye geldiğim zaman tabii çok heyecanlandım ama biraz da kafam karışık. Çok farklı teoriler var. İşte devletin öne sürdüğü bir teori var. Bazı okullardaki arkeologların anlattığı başka bir hikaye var. Kimisi diyor ki tarım başladı, o yüzden medeniyet geldi. Kimisi diyor ki medeniyet vardı, o yüzden tarımın başlaması gerektiğini. Farklı teoriler var. Biliyoruz ki Klaus Schmidt müthiş bir araştırmayla evet ortaya çıkarıyor, kazıları yapmış zamanında. Bugün ekibinden Lee devam ettiriyor olabilir ama halen bilmediğimiz çok şey var. Bu kadar değerli UNESCO'nun da kültürel miras olarak sahiplendiği bir yere keşke bilgiler daha net olabilseydi hepimiz için. 50 sene gördüğümüzde daha önce tabii şimdiki gibi doktorlar yok. İşte hasta oldu mu adam ne yapıyor? Getir burada değil işte bura bir dilek yeridir. Bura bir kutsal bir yerdir. Şu yukarıdaki ağaç mı? Evet orada birkaç tane mezar var. Buralardaki rivayete göre Mahmut emmi babasıyla tarlayı sürerken Göbekli Tepe'yi bulmuş. Bu bölgemizdeki hayvancılık vardı. Biz onu yetiştik gördük. Hemen hemen her sene o hayvan sahipleri buraya bir kurban versek ki davarımız selamet olsun. Yani bura günah öyle bir şeysi vardı, kutsal oldu. Eskiden beri böyleydi. Öyleydi he. İşte hatta ama o zaman bunların hiçbiri yoktu, değil mi? Bunlar yoktu fakat bazı taşların ucu ufakça görünüyordu.
Patates gerçekten müthiş bir sebze. Besleyici, lezzetli ve kullanım alanları da çok fazla. İşte istiyorsan fırında pişir, istiyorsan haşla. Daha önce haşladığını daha sonra patates püresine çevir vesaire. Patates püresi yoğun yediğim bir şey, sevdiğim bir şey. Hem yaptığım gün yiyebiliyorsun. Onu ertesi güne de devam ettirebiliyorsun. Onu başka yemeklere de çevirebiliyorsun fazla arttığı zaman. Bir de tatlandırabiliyorsun. İstiyorsan fırın sarımsakla vesaire. Bazen zeytinyağıyla yap, bazen kremayla yap, tereyağıyla yap. Elinde ne varsa. Anadolu'nun her köşesinde cennet gibi yerler var ama bir de böyle sürprizler çıkabiliyor. Gelveri gibi, tarihin sanki durduğu bir yer, doğal güzelliği bir tarafa, tarihi güzelliği, estetiği, neresine baksan müthiş bir yer. Binlerce yıllık geçmişi var ve gittiğin zaman da onu hissediyorsun orada. Gelveri'ye Udo ve Hacer için gidiyorum. Hayranlıkla yaptıklarını öğrenmek, dinlemek istiyorum. Çok eski üzüm çeşitleriyle, daha ismini dahi bilmediğimizi bilmediğimiz üzüm çeşitlerinden doğal şarap yapıyorlar, pekmez yapıyorlar, bir sürü başka ürün üretiyorlar. Gerçekten müthiş. Eski antik amforalarda, küplerde yapıyorlar. I learned a lot of traditional products. And this became very important to me because in certain areas you can only survive with that. Otherwise, the environment is going to change completely. You are taken from your own roots, from your own memleket, from your own homeland, because it becomes so different. We know that from Europe very much, how things can change very quickly. And people need income, and they need to have good resources and keep these good resources. And so I was always looking to make something which was very interesting, tasty, to keep it alive as it was done, very natural. If there is a natural product, can it stay natural? Can it be marketable? Can it give enough money for a family? So this was always a measurement of, is it useful? Because tradition lives as long as it makes sense. Otherwise, tradition goes. No need to keep ongoing with it, you know. So this is the background. And so you came here. You said you bought this house 25 years ago, right? 25 years ago, yeah. And so was the intention of buying this house to start making the wine or starting with the local grapes around? No. I bought it because I thought this is a nice place for me. When I become old, I'm going to write my books here. 1,500 meter high, fresh air, calm, no city noise from the morning and during the night and the next morning and all that, you know. I'm very happy here, you know. And the people are nice, you know. It's not an unknown place with thousands of people like a large city where you know only the next neighbor in the same house. Here we know each other and we feel very well. So this is why I choose this place. 5000 yıllık kesintisiz bir tarih var burada. Kesintisiz we have bir tarih ceramics from the next, Yüksek Kilise. And Yüksek Kilise, where is that? It's just Biraz behind karşıda, there. buradan Just behind görünmüyor. there with a small lake. And we have Aşıklıhöyük here, which dates back to 9000 BC. And since we collected some potsherds, Mihriban bizde söyledi, ya bu 5600 önce gibi bir şey. Bizim yakın öyle bir şey var. Çok güzel. 5000 yıllık kesintisiz bir tarih var. Daha eskiye gidiyor da parça parça biraz. Yalnız Normalde o zaman burada bir üzüm bulundu. 11.000 yıl değil mi? Aşıklı'nın tarihi 11.000 yıl. 11.000'e indi Aşıklı şimdi. Evet. İşte öyle. Şey gibi böyle. You know, this is Başka bir boyut bu. the nice thing is
culture, time, and history you can touch here. It's can all feel it, it's all yeah, there. you feel You know? it, you It's can all touch there. it. You can touch it. İnsan bir süre yaşadığı yerde bir süre sonra alışkanlık edinir. Hani davranışları rutine dönüşür. Burada onu yaşamıyorsunuz. Her gün heyecanlanıyorsunuz. Yeni bir heyecan var, mutlaka var. Ve bir de güzel yurt o kadar geri unutulmuş bir yer ki hiç kimse hatırlamamış güzel yurdu. Ne yaparsan yapacak çok iş var. Ne İçinden yaparsan şey hepsi geliyor. güzel Ya aman olur. kimse hatırlamasın ki. Demek onu tabii geliyor ki diyoruz ama da. tabii ki değil ama geliyor. Tabii ki diyoruz onu da güzel insanlar hatırlasın bence ya. Bence de Mekanları güzel hatırlasın. kılan insanlardır. Şey değil mi? Üzüm Üzüm bunlar. salkımlı şeyleri. Sapları atıyoruz buraya. Hem füme için iyi oluyor hem de burada çok güzel kuzu kulağı mantarı yetişiyor bunların içinde. Bir dakika, sen evinin çatısında kuzu kulağı topluyorsun. Evet. Git başımdan. Ama ne- Git başımdan diyeceğim. Evet. Ben de dedim çünkü kendime onu. Bu nasıl bir şey? Çok The grapes, where do you get them? The grapes are local. Nearly in every small part of Cappadocia, there are different grapes. And this is not, let's say, an economic orientated wine growing. These are private fruit gardens with trees in it and bushes and this and that, and 6 to 7 different type of grapes around the Hasan-Dar here. So Hasan-Dar is the name of the... There is the mountain here, of the volcano here, and on the slopes of this Hasan-Dar, we take our grapes. We have an own place, which we bought, and then we planted specially very rare grapes. Why? Because you like them, you want to keep the heritage, or the taste? This is one point, and we want to keep a chance to get other people working with this material and produce original and natural wine, which does not exist in most of the places, neither Europe nor here. There are more than 1,400 different grapes in Turkey. This is the tremendous richness, and nobody cares. So we started to care. Yeah. Thank you. And we are very how lucky. How far back goes the Hasan-Dede? I mean, obviously we all know that grapes or grape growing, even winemaking, or also dried or table grapes, that it's from this part of the world. I'm not going to say that it's Turkish or that it's Georgian or that it's... I can say... Hasan-Dede, how far back does I can it go? say where it comes from. It's Anatolian. Yeah, exactly. Yeah. You see, this is at least a part of Anatolia. If you know the Fertile Crescent, Yes. The northern part is in today's Turkey. The other part goes to the Zagros and to Syria. So here you have the first development of agriculture also, development of fruits and other things. And from here, this goes up a bit to the Caucasus, because formerly with the Armenians, they lived a little bit more down. And then in that area, the grape was probably domesticated because of pekmez, not because of wine. Because in Neolithic, pekmez was for food much more important to people than wine. They had already beer, so they didn't need to have another cultic drink. Have you done a pekmez of Hasan-Dede? Yes. Yes, it's very nice. You can taste it a little bit later. I will. Yes. So, I mean, from this 1,400 grapes, a bit more than 800 are really Anatolian, original Anatolian. Bugün baktığınız zaman dünyada insanların yiyip içtiklerine %60'ının 70'inin günlük kalori ihtiyacının temelde 4 gıda türü üzerinden karşılandığını görüyoruz. Bunlar ne? Buğday var, bunlar ne? Mısır var, pirinç var ve soya fasulyesi var. Şimdi dolayısıyla aslında yiyip içtiklerimizin çok monotonlaştığı bir dünyada yaşıyoruz. Ve gene bu 4 gıdayı oluşturan genel tohum genetik türlerine baktığınız zaman bunlarda da muazzam bir erozyon var. Yani bir iki türün genel
üretimi belirler hale geldiğini ve genetik erozyonun muazzam seviyelere ulaştığını görüyoruz. Bu da ne demek? Aslında belirli ürünlerin zaman içerisinde kullanımının çok daha riskli hale geldiğini, yani belirli bir doğal afet olabilir, belirli bir takım hastalıklar olabilir. Sadece belirli genetik türler üzerinden üretim yapmaya devam etmek demek, aynı zamanda o üretim yapısının son derece riskli, son derece farklı risklere açık olması demek. O yüzden genetik çeşitlilik çok çok önemli. Ne zaman genetik çeşitliliği biz tekrar istenir seviyelere ulaştırabiliriz, o zaman daha sürdürülebilir, daha kalıcı bir dünyanın yolunu açmış oluruz. Doğru baharatı kullandığın zaman birçok yemeğin karakterini, şeklini, her bir şeyini değiştirebiliyor. Karnabahar gibi nispeten nötr ve birçok insana sıkıcı gelebilen bir yemeği alıp doğru da hazırlandığı zaman, fırında örnek hazırlandığı zaman çok derinliği olan bir yemeğe çevirebiliyorsun. Birçok insan gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için uğraşıyor ama bazı insanlar var bunu bambaşka bir boyuta taşıyor. Nihat Gökyiğit'le tanıştığım zaman bunu en kuvvetli hissettiğim anlardan biri oldu. Ya bir insan bu kadar mı geleceğe bakarak geçmişi geleceğe taşımak için uğraşabilir? Özellikle kendi yaşadığı genel bölgenin doğal varlıklarına nasıl korurum, nasıl sahip çıkarım, nasıl insanlara bu bilgiyi aktarırım, sadece hayalperest bir şekilde değil, akıllıca ve rasyonel bir şekilde bunu geleceğe nasıl taşırım diye uğraşıyor. Ülkemizin biyolojik zenginliğinden bahsettik. Fakat bunun bir kayıt altına alınması lazım. Herkesin, her meslekten kimsenin bundan istifade etmesi için. Türkçe bu bilgiyi kayıtlar altına koyma havesi, cesareti bizim bahçede başladı. Ve Cumhurbaşkanlığı himayesine aldı. Çok önemli gördüğü için. Bu proje şimdi bahçede yapılıyor. Şu an bir fil yapılıyor şu anda. İkinci cildi hazırlandı. Ama bu 30 cilde gidiyor. Ne zaman başladı bu? Kaç sene önce? Bu da aşağı yukarı 3 sene evvel. 3 sene önce başlattığınız sizin bir proje bu. Ve kaç sene sürer sizce? Pardon sözünüzü keserek. 2030, 35'e kadar gidebilir. Yani bakıyoruz ki öyle çok emek verilen bir iş. Bu birinci cildi. Ve bundan 30 tane yapıyor olacaksınız. 2030 senesi hedef, bitiş hedefi. Bu ikinci cilde basıldı. Nihat Bey hazırladığı kitapları gösterdiği zaman, ilk ciltleri gösterdiği zaman gözleri çocuk gibi parlıyor. Daha çok uzun bir zaman var geri kalanın bitmesi için ve hiç fark etmiyor. Bu hepimize o kadar önemli bir örnek ki ben bu geleceğe, bizler için, gelecek için ne verebilirimi yaşayan en iyi örnek. Özellikle şu ikinci cilt, bu da genel bilgiler daha çok. Bu bize güzel bir ders oldu. Burada güzel idman yaptık.
Ama burada bir şey daha var. Şu resimleri görüyorsunuz. Tek tek çizilmesi lazım. Resim, bitki resmi çizmek bir sanat, ayrı bir sanat. Ama bunun için İngiltere'de çok başarılı bir hocayı buraya 4 yazın getirdik. Ve bahçede kurslar yaptık. Ve bu ressamları yetiştirdik. O bizim yetişen ressamlar da kendileri kurs yaptılar, başkanlığı yetiştirdiler. Ve böyle bir botanik bahçesi deyince geçmeyin. Bir de böyle hizmetler var yani. Şu malzemeyi hazırlayabilmek için bitki ressamların hazırlığı da bahçede yaptık. Onları yetiştirdik. Ve çok büyük havesle bu işe girdiler. Orada bir yerimiz var, şu bitki ressamlar için ayırdığımız. Orada çalışıyorlar. Botanik bahçesi bir dünya başlı başına. Dinledikçe duygulanıyorum. Çok hakikaten bunlar yapılıyor olması, anlatılıyor olması, kayıt altına alınıyor olması. Evet. Müthiş. Çok teşekkür ederim oğlum için. Eve misafir geldiği zaman özellikle biraz daha kalabalık bir grupsa önceden hazırlanabilen nispeten kolay yemekleri yapmayı tercih ediyorum. Örneğin işte fırında karnabahar, bir patates püresi ve rulo köfte gibi. Rulo köfte çoğumuzun yediği, işte her ülkede var olan bir yemek. İşte burada rulo köfte deniyor, başka yerde meatloaf deniyor vesaire. Kimisi içine yumurta koyuyor, kimisi başka bir şey yapıyor. Genelde biraz sıkıcı oluyor, yeteri kadar tat olmuyor diye düşünüyorum. O yüzden önceden ufak ufak doğrayıp pişirdiğim sebzeleri, tatlandırdığım sebzeleri etin içine karıştırdığım zaman hem et miktarını biraz azaltıyorum hem de tadı birkaç kat artıyor. Bu hem çocuğun hem de yetişkinin seveceği bir yemek oluyor. Ve ertesi güne ister ekmek arasına, ister sandviç ya da yeniden ısıt kullan. Harika görünüyor ama mis gibi de kokuyor. Ruhun Doysun projesini hayal ederken, tartışırken genelde bir araya geliyoruz. İşte Handan, Cemre, ben, ekip daha da geniş. Birçok insan tartışıyoruz. Acaba hangi konuları nasıl ele almalıyız, nereye doğru götürebilmeliyiz? Bazıları çok hassas, politik konular olabiliyor bazen. Çok farklı ve keskin fikirler olabiliyor, fikir ayrılığı olabiliyor birçok zaman.
Bizim amacımız ise düşündürmek. Kendi aramızda da bu. Yani biz bu konu üzerinde daha başka derine inebiliyor muyuz? Daha farklı şeyler düşünebiliyor muyuz? Handan zaten çalışmalarında bunu benimsiyor. Sürdürülebilirliği, işte gıdaya saygıyı benimsiyor. Cemre'ye baktığım zaman psikolog geçmişinden gelip yeme içme dünyasına girmiş. İşte yemek kitaplarını yazmış. İşte dünyanın birçok noktasında konferanslara gidiyor, konuşma yapıyor vesaire. Bu işe kafa patlatan insanlar bir araya geldiği zaman gerçekten çok güzel fikirler çıkabiliyor ortaya. Şeyi çok hoşuma gitti. Yani gelecekte ne olacak vesaire hep vah vah ne olacağızdan ziyade. Mesela Dan Barber'ın bence çok iyi bir örnek orada, geleneği ve geleceği böyle yapması değil mi? Nasıl? Kendi çiftlikle ve aslında tohumları geliştiriyor. Tabii çok. Ama diyor ki sadece geçmişe tutunmaya çalışmak yetmiyor. Bu bence bir örnek. Birçok konuda da bunu yapabilirsin. Daha verimli olmak zorundayız artık. Daha çok insan var, daha verimli olmak zorundayız. Daha az su var, daha doğru tarım yapmak zorundayız. Hava ısınıyor, ona göre bir şeyler ekip biçiyor, dönüşmek yetiştiriyor. zorundayız yani. Evet, o zaman da geleceğe de baktığımız zaman, yani bu şekilde devam etmeyecek kesin. O yüzden onun o tohum projesi diyelim, şirketi neyse bir aşçı olarak başlayıp ona yönelmesi çok önemli. Yani bu ve buna benzer değişik alanlarda, yani bu tarım için bunu yapıyor, öbürü başka iş için bunu yapacak ama o yüzden bu kadar da karamsar olmaya da gerek yok. Kesinlikle. Var çözümleri Tabii. çünkü zaten kendi çocuğun ya da işte komşunun çocuğu neyse onun geleceğini düşünüyorsan zaten iyi niyetlisin bunu düşünüyorsan. O zaman çözümü var bu işin. Yeter ki bencil davranma. Tabii. Bir de örnek olmak meselesi var. Yani sonuçta istediğimiz kadar bunu yap, şunu yap diyelim çocuklara. Biz o örneği göstermezsek onlara kendi hayatımızda, örnek olmadıktan sonra onlar da onu taşıyamaz hayatlarına ilerleyen yıllara. Bir de bizde hep şey var ya, ben tek başıma fark yaratamam. İşte ben yapıyorum da yanımdaki yapmıyor ki. Bu sefer kimse değişmiyor. Herkes birbirine, o da zaten çöpünü ayırmıyor ki. Ben niye ayırayım? O zaten işte gıdaya israf ediyor, o atıyor çöpe. Ya böyle hani çocuklara o zaman kimse örnek olmuyor. Yani örnek olan da kolektif harekete dönüşmüyor. Dolayısıyla hani o belki her şeye de, rağmen hep değişeceksin. Böyle bir büyüklük peşindeyiz ya. Yani dünyayı kurtarmak. Yok, sen eğer sokakta üşümüş bir çocuğa yardım ediyorsan bir fark yaratıp yaratmadığını o bir çocuğa sormak lazım. Evet, onun için çok önemli bir fark yaratmış oluyorsun. Veya karşıdan karşıya geçen bir amcanın veya teyzenin koluna giriyorsan, evet, onun hayatında o gün çok büyük bir fark yaratmış oluyorsun. O yüzden illa dünyayı kurtaracağız stresine girmenin bir anlamı. Tabii. İşte şey diyorlardı ya, sofrada her akşam çocuğunuza bugün başkası için ne yaptın? Ve ona hani aslında hani başkası için, yani dünyayı değiştirmek için birinden, yanındakinden başlayabilirsin. Sokakta ne yaptığını sor ve o çocuk o soruya alışsın. Ve onu düşünmeye başlasın. Bugün karşılıksız ne yaptın? O da inanılmaz bence. Karşılıksız. Evet, karşılıksız. Karşılık beklemeden ne yaptın? Hoş geldiniz. Şey yok, buz yok ama birer tanenizi alın. Yemeği konuşurken özellikle son zamanlar hep böyle ciddi meseleleri konuşuyoruz. İşte doğayı nasıl etkilediğini, ne yemeliyiz, ne yememeliyiz, işte şu diyet, bu diyet vesaire, hep böyle felaket senaryoları ama temelinde yemek bizi birleştiriyor, bizi bir arada tutuyor, bizi mutlu ediyor, besliyor. Sadece gıda olarak değil, beynimizi de, ruhumuzu da besliyor. Arkadaşlarımızla bir araya gelip kahkahalar atıyoruz, bir sofra etrafında buluşuyoruz. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Onu kaynatıyorsun. Ondan sonra... Öyle bir dönemdeyiz ki bilgiler bize eksponansiyel bir şekilde artarak geliyor. Bir sene içinde edindiğimiz yeni bilgiler daha öncelerde belki bir hayat boyunca edinemediğimiz bilgiler oluyor. O yüzden fikrimiz de çok hızlı değişiyor. Yemek ise çok ön plana çıkmaya başladı. Yemeği nasıl aldığımızı, nasıl yediğimizi, ne yediğimizi, nasıl üretildiği hayatımızın merkezine oturmaya başladı.
bu kadar milyarlarca insanı her gün doyurabilmek için bir uğraş var. Ve bu uğraşın sonucunda nasıl bir dünya ortaya çıktığına karar veriyoruz. Ve buna bakarken sadece bencil bir şekilde ben kendi köyümde, kendi şehrimde, hatta kendi ülkemde değil, gerçekten bir bütün olarak bakmayı öğreniyor olmamız gerekiyor. Eninde sonunda, en azından bugün için bir gezegenimiz var yaşayabildiğimiz. Hepimiz de burada yaşıyoruz, bu dünyada yaşıyoruz ve buna sahip çıkıyor olmamız gerekiyor.